Sadece artı 9999 ekleniyor. Cactuar'a pek bir şey değil. Sıkıntı yok. Merhabalar herkese. Demigod kanalına Büyülü Bir Dünya'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir içerikle birlikteyiz. Sezon başlayalı çok fazla olmadı. Tabii dolayısıyla bizim de Mythic serüvenimiz başlamış oldu. Ve bugün standart sıralamada yükselmeyi sağlayacak destemiz ise Rakdos Reanimation. Evet, bugün oynayacağımız deste Reanimation yani mezarlıktan kartları geri getirme stratejisine sahip. Bunu yapmak için elimizde Zombify kartımız var. Mezarlığa koyduğumuz kartlardan bir tanesini geri getirmemizi sağlayacak. Bunun yanında aynı zamanda Valgovots Faithful yaratığımız var. Bunu da 4 mana karşılığında feda ettiğinizde herhangi bir yaratık kartını 4 mana karşılığında direkt savaş alanına geri getirebiliyorsunuz. Dolayısıyla 6 tane geri getirme büyümüz var diyebilirim. Burada gördüğünüz 7 mana ve daha yüksek olan yaratıklar bizim geri getirmek isteyeceğimiz kartlar olacak. Tabii bunları çeşitlendirmeniz mümkün. Sideboard'a birkaç tane fikir olsun diye kart koydum. Bizim bu kartları seçmemizin nedeni bunların hepsinin Final Fantasy setine ait olması. Ancak elinizde bu kartlar yoksa siz de olan kartları kullanabilirsiniz. Ama aslında bizim geri getirmeye çalışacağımız yaratık Arden olacak. Arden savaş alanına geldiğinde bizim veya rakibimizin mezarlığından bir yaratığı daha oyundan ihraç ederek onun da bir kopyasının savaş alanına gelmesini sağlıyor. Eğer Arden'i geri getirebilirsek aslında 2 tane yaratık geri getirebilmiş oluyoruz. Öyle düşünmek gerekiyor. Peki bu yaratıkları mezarlığa nasıl atacağız derseniz Tersa oyuna girer girmez 2 tane kartı elinizden atıp o kadar kart çekmenizi sağlıyor. Yine Fear of Missing Out oyuna girer girmez bir tane kartı elinizden atıyorsunuz ve kart çekmenizi sağlıyor. Yine Bitter Reunion aynı şekilde bir tane kartı elinizden atıp kart çekebiliyorsunuz. Bitter Triumph elinizdeki bir kartı atıp bir öldürme büyüsü olarak kullanabiliyorsunuz. Liliana bildiğiniz gibi discard yani her elde bir kartı elinizden atmanızı sağlayabiliyor. Overlord aynı şekilde oyuna girer girmez 4 tane kartı öğütecektir. Ve bu öğüteceği kartların içerisinde belki bu geri getirmek isteyeceğimiz kartlar olabilir diye düşünebilirsiniz. Bunun yanında öldürme büyüsü olarak Torch var. 3 tane de Duress'imiz var. En azından rakibin bazı stratejilerini algılayıp onları yok etmeye çalışabiliriz. Ve şimdi destenin ne kadar güçlü olduğunu gösterelim. Pulse ilk rakibimiz olacak. Bakalım kendisi ne oynuyor? Bizim elimizde Arden var, Torch var. Maalesef Arden'i şimdilik mezarlığa atabilecek bir kartımız yok ama Zombify var. Dolayısıyla kalsın. Tutalım eli. Springs diyelim ve Duress diyelim. Bir hayat vermemiz gerekecek. Bu arazi bizim hayat vermemizi zorluyor. Kaito kesinlikle hayır. Evet, Dimir Midrange özellikle yasaklardan sonra aldı başına gitti. Bu da onlardan bir tanesi anladığımız kadarıyla. Bakalım Siren bir arazi daha. Fear of Missing Out çok güzel bir zamanda geldin. Fear of Missing Out diyelim. Ardini gönderelim. Ardini gönderdikten sonra bir de tersamız geldi. O da güzel. Yine Duress yapmamız gerekebilir gerçi açıkçası. Şu an belki elinde yoktur. Olsaydı çünkü ninjutsu özelliğini kullanmak isterdi. Onu kullanmadığına göre yok diye düşünmek istiyorum. Ama 2 manası açık. Demek ki Mastermind'ı flash yapmak isteyecek. Zira biz ters sayı koyarsak kart çekebiliriz. Bu da kart çekmeyden yararlanmak isteyecektir rakibimizde. Ama çok yapabilecek bir şeyimiz yok herhalde. Tersa diyelim. Evet, flash bekliyorum Mastermind'ı. Dress'i mi göndermek lazım, Torch'u mu göndermek lazım acaba? Dress'i gönderelim bakalım. Hatta Passage. Yani 2 kart elimizden atıp 2 kart çekebiliriz. Ama Passage'i gönderirsem ve arazi bulamazsak o zaman daha büyük bir problem olacaktır. Dolayısıyla
Bir kart diyelim. Bir kart çekelim. Cactuar. İstediğimiz bir kart olmadı. Atak yapalım bakalım. Cactuar da yine bizim açıkçası mezarlıkta görmek isteyeceğimiz kartlardan bir tanesi. Peki. Tersa'yı öldürmeye karar verdi. Bakalım ninjutsu yapabilecek mi? Biz Tersa'yı geri getirebiliriz bu arada. Ninjutsu yapamadı. Ama elinde tabii karşılama büyüsü olabilir. Bu durumda pek yapabilecek bir şeyim yok. Denemek zorundayım. Zombify diyelim. Arden diyelim. Ödeyelim. Var mı? Spell Pierce'ın mı var? Evet. Rakip beğenmedi durumu. Zira Arden'i geri getirecektik. Arden'le de Tersa'yı geri getirebilirdik. Tersa'yı geri getirdikten sonra elimizdeki hem Cactuar hem de Bahamut kartlarını gönderebilirdik. Ondan sonra bir sonraki turda bu ikisinden bir tanesini geri getirip öyle savaşabilirdik. Dolayısıyla Arden'in savaş alanında olması bize maçı kazandırmış oldu. Bir sonraki maça geçebiliriz. Kralların kralıyla mücadele edeceğiz. Biz başlamıyoruz. Zaten hiç başlamadık. Dolayısıyla çok şaşırtıcı değil. Surveil yapalım. İkinci turda Overlord'u koyarız. Seni bir şekilde elimizden atacak karta ihtiyacımız var derken Goblin destesi sanıyorum. Goblin yeni agresif destelerimizden bir tanesi. Bahamut. Evet, kesinlikle sen mezarlığa gidiyorsun. Mezarlıktan Bahamut'u getirmek güzel olabilir. Ancak Goblin evet çok hızlı bir şekilde bizi öldürmeyi deneyecektir. Dolayısıyla ne kadar hızlı karşılık verebilirsek o kadar iyi olacak. Springs. Başka bir tapland'e şu an için ihtiyacımız yok. Overlord diyelim. Overlord neyi getirecek? Hiçbirini getirmesin. Ardyn'i bulsak çok güzel olur. Bu Cactuar'la maçı bir seferde kazanma şansına sahip olabiliriz. Şu an cube yapacak bir kartı yok. Hali hazırda Forge. Evet, tersayı koymak zorundayım. Tersayı koyduktan sonra Sin ve Theater kartlarını göndereceğim. Çünkü tap'ti. Neden bunu göndermeme izin vermedi? Peki. O da güzelmiş. O da güzelmiş. G 3'e 4 olarak gidiyor. Bunu maalesef bloklayamayacağız. Bekleyeceğiz. Cast an Instant and Sorcery. Bunu Bahamut'la gönderme şansına sahibiz tabii ki. Non-land permanent dediği için. Bir tane daha sin geldi. Neden olmasın? Zombify diyelim. Aslında sin deyip Bahamut'u da o şekilde geri getirebiliriz. Böylece iki tane yaratık geri getirmiş oluruz birlikte. Dolayısıyla hmm, peki. At random. Peki heavy geldi. Heavy ile atak yapacak. Onu sinle öldürme şansına sahibiz. O şekilde yapalım. Goblin, Bitter Triumph. Okay. Bitter Triumph'la hangisini öldürmek daha mantıklı? Heavy'yi öldürelim. Seni gönderelim. Ondan sonra Theater diyelim. Surveil yapalım. Fear of Missing Out. Sen git. Sin atak yapacak bir kartı random bir şekilde göndermemizi sağlayacak bu durumda. Dolayısıyla Sin'le atak yapalım. Hatta seninle de atak yapalım. Bahamut'la bu Sword'dan kurtulalım öncelikle. Bakalım nasıl bir bloklama yapacak. Bu 10.000 sadece. Dolayısıyla çok ürkütücü olmasa gerek.
Goblin. Şundan kurtulalım bence. Çünkü sürekli yaratık yaratmaya işine yarıyor. Onu da pek istemiyorum açıkçası. Cranko. Peki. Yani 16 tane zaten havada, bir problemimiz var, problemi var. Dolayısıyla King of Kings geçmiş olsun. Evet, Mog bir sonraki rakibimiz. Bakalım ne oynuyor? Biz hiçbir zaman başlamıyoruz. O da ilginç yani gerçekten. Şu ana kadar 5 maç yaptık. 5'inde de rakibimiz başladı. Olsun. Band diyelim. Devam edelim. Bitter Reunion der. Kaktuar'ı mezarlığa göndeririz şimdilik. Peki. Aslında, seni öldürmek güzel olabilirdi. Zira büyüyebilen bir yaratık. Gerçi onun için sürekli mana harcaması gerekiyor. Arden burada. Arden güzel oldu. Zombify da buradayken Cactuar'ı getirip bir turda rakibi öldürme şansına sahip olabiliriz. Bakalım başarabilecek miyiz bunu? Evet, şöyle yapalım. Tersa'yı koyalım. Tersa bizden 2 tane kartı göndermemizi istiyor. İkisini şu şekilde gönderelim. Evet, 4 manamız zaten olmayacak. Gönderelim, yeni kartlarımızı alalım ve tersayı şimdilik tutalım bakalım. Eğer tap out yaparsa ve ikisiyle de atağa giderse onun için çok hoş olmayacaktır işler. Peki, kart çekti. Bloklamıyoruz, bekliyoruz. Bakalım ne oynayacak. Elinde muhtemelen öldürme büyülerini tutacak. Tamam, ben de öyle düşünmüştüm. Elinde öldürme büyülerini tutacak ise bu turda çünkü Cactuar'la bir hasar verip bir kere de oyunu bitirme şansına sahibiz. Onu oynamamızı istemeyecektir. Ama biz de onun için geldik. Onun için buradayız. Dolayısıyla sanki oynamayı denemeliyiz gibime geliyor benim. Eee, 2 tane öldürme büyüsü var elinde. Keşke Duress olsaydı elimizde. Duress güzel olabilirdi. Veya bu turda bekleyebiliriz açıkçası. Şöyle yapabiliriz. Faithful. Ondan sonra bir Faithful daha. Gördüğünüz gibi eli tamamen dolu. Eee, dolayısıyla biz oynayamıyoruz. Vermiyor bize priority'yi. Yani öncelik sürekli kendine çünkü elinde bir sürü öldürme büyüsü mevcut. Ah, Sin. Sin de ihtiyacımız olmayan başka kartlardan bir tanesi. Bakalım neyi kullanacak? Go for the throat. Peki. Bir tanesini elinden almış olduk. Ama daha çok ihtiyacı olacaktır. Tabii kart çekmeye devam ettiği için, öyle bir şansı da mevcut. Evet, bu turda sanıyorum Faithful diyeceğiz. Tersa'yı da geri getirebiliriz bu arada. İlla Arden'i geri getirmemize gerek yok. Sunslayer. Duress. Yani bir önceki turda olsaydı, çok işimize yarardı Duress. Şimdi gene işimize yarayabilir ama, maalesef bunu bu şekilde yapmak zorundayız. Arden diyeceğiz. Arden'i öldüremeyecektir. Arden'i öldürürse Cactuar onu öldürür çünkü. Eee, bu turda Tersa'yı geri getirebiliriz. Tersa'yı geri getirdikten sonra elimizdeki Sin ve Overlord'u, gönderip
Onun yerine kart çekebiliriz. Güzel oldu. Keşke Dures'i daha önceden alabilmiş olsaydık. Neyse biraz hayat kazanalım madem. Eğer izin verirse verdi. A, evet, Knight bizim hayat kazanmamızı engelliyor. Tamamen unutmuşum. Dures diyelim. Dures diyelim. Jix Command'i gönderelim. A, elinde yokmuş. Keşke Cactuar'ı getirseymişim açıkçası. Ben belki elinde birden fazla Go for the Throat vardır diye düşünmüştüm. Yokmuş. Shieldred. Peki. Yine savaşa gitmek istiyor musun? İstiyorsun. Peki. O da güzel. Cactuar'dan habersiz galiba. Öyleyse bu da onun sonu olacaktır. Şimdi Knight'ı da öldürebiliriz. 7 kart çekecek veya enchantment'ları öldürebilir. Burada Bitter Reunion'ı öldürebilir. Ama sanıyorum oyun bitti birazcık. Ne olursa olsun tek manası var ve bizim getirdiğimiz Cactuar'ı öldüremeyecektir. 5'e kadar düştü. Neden gittiğini anlamadım atağa. Surveil yapacak. Atağa gitmesi onun için onun pek hayrına olmadı ama gitmeyi tercih etti. Draw diyelim. Torch. Peki. Başka var mı istediğimiz bir kart? Yok sanki. Buradan Cactuar'ı alıp Cactuar'la atağa gidip maçı kazanabiliriz. Öyle yapalım. Hayır. Seni istiyoruz. Cactuar 5'e 5 olarak gözükse de tabii ki öyle değil. Gidelim atak yapalım bakalım. Sadece artı 9999 ekleniyor Cactuar'a. Pek bir şey değil. Sıkıntı yok. Evet biz başlıyoruz. İlk rakibimiz Platinum seviyesindeki. Dolayısıyla Teacher var elimizde. Better Triumph, Better Reunion fena değil. Surveil yapalım bakalım. Hayır. Daha fazla araziye ihtiyacımız olmayabilir. Burada da Cliff'i göndeririz gerekirse. Ama tabii bizim yaratık bulmaya ihtiyacımız var. Chocobo. Chocobo destesi. Hı hı hı. Peki. Ee, yani Cliff diyelim. Bitter Reunion diyelim. Bitter Reunion Passage'ı göndersin. Şimdilik 2 tane kart çektik. Onların da bir tanesi arazi gene. Verge. Peki. Evet. Quest Caller. 2'ye 3. Tamam. Bir arazi daha. Hı hı hı. Hiç istediğimiz gibi pek gitmiyor işler. Bu turda sadece öldürebiliriz 2 yaratığı da sanki. Böyle Triumph diyelim. Hatta hayat da verebiliriz. Çok önemli değil. Seni bir öldürelim. Ondan sonra Chocobo'da 1-2 olacaktır. Chocobo'yu da şöyle. Bunu da ihraç edelim oyundan. Bekleyelim bakalım. Zira arazi dışında pek bir şey görmedik. Zombify'yi bulmamız gerekiyor. Fear of Missing Out fena değil. Fear of Missing Out diyelim. Buradaki tap olan araziyi gönderelim. Zombify geldi. Güzel. O zaman Overlord diyebiliriz. Overlord'la 4 tane daha kartı mill yaparız. Hı. Liliana'yı alabilirim aslında. Zira yani çok Zombify yapılabilecek bir kart bulamadık. 18 kart içerisinde o büyük yaratıkları, geri getirmek istediğimiz yaratıkları çok bulamadık. Dolayısıyla Liliana yapıp Quest Caller'dan kurtulabiliriz veya herhangi bir yere Sheltered by Ghost peki. İlginç bir ha. O zaman elinde bir karşılama büyüsü vardır diyecektim ki demek ki yokmuş. Brumelda maçı kaybetmiş oldu. Magical Rice. Peki
Başlayalım bakalım. Biz başlamıyoruz. Elimizde Liliana var. Liliana'yla Cactuar'la Bahamut'u gönderme şansına sahibiz. Aynı şekilde öldürme şansına da sahibiz. Bir tane de surveil yapabileceğimiz bir arazimiz mevcut. Surveil yapalım. Bak, başlayalım bakalım. Bir arazi daha. Peki. Liliana, 2 tanesine ihtiyacımız yok. Bakalım rakibimiz ne oynuyor? Rakibimiz de aynı stratejiye sahip. Dolayısıyla mirror match olacak ve Cactuar var. Hemen bulduk Cactuar'ını. Ve bu durumda çok fazla bir şey yapamıyoruz. Beklememiz gerekiyor. Zombify 4 mana. Tersa. Tersa'yla 2 tane daha kartı gönderdi. Ardını bulmadığı sürece bunların hiçbirinin Liliana diyelim. Haste olabilmesi için 5 mana olmasını beklemesi gerekiyor. Dolayısıyla şimdilik bekleyebiliriz. Bu turda en azından Liliana'yı kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bundan sonraki turlarda da Bahamut ve Cactuar gibi bizim de elimizden atmak isteyeceğimiz kartlar var. Onları göndeririz. Ama rakibimizin ne oynayacağına bağlı. Reunion dediğim gibi Zombify yaptıktan sonra Reunion'ı bir mana karşılığında verip onu geri getirme şansına sahipsiniz ama bu durumda olmayacaktır. Yine Cactuar geri getirilebilir. Yani Liliana'mız var. İkisini de geri getiremiyoruz. Dolayısıyla Teether'ı koyalım. Tersa. Tersa güzel. Tersa bizim işimize yarar. Hem Bahamut'u hem de Cactuar'ı gönderebiliriz. Bakalım Faithful hangisini geri getirecek? Evet. Zekice bir hamleydi. Ama tabii bizim de elimiz armut toplamıyor diyelim. Biz zaten bunu öngörmüştük. Dolayısıyla Cactuar diyeceğiz. Tersa'yı koyalım. Tersa Bahamut'la Mountain'ı göndersin. 2 tane kart çekelim. Bakalım. Çok fazla Zombify'ımız var. Olsun. Tamam. Bahamut'u geri getirebiliriz bir sonraki turda. Şu an elinde herhangi bir şey olmadığına güvendiğim için atak yaptım. Fear of missing out. Peki. Liliana. Tersa. Bahamut. Evet, böyle yapacağız. Ve Bahamut'u geri getireceğiz. Bahamut Fear of missing out'u öldürecek. Ve atak yapacağız Tersa'yla. Şu an zaten çok fazla bir şey yapamıyoruz. Maalesef haste verebilecek bir şansımız yok. Overlord dedi. Zombify'ların bir tanesini kaybetmiş oldu. Ama Lily burada. Lily ile yani Tersa'yı öldürebiliriz. Çok önemli olmayacaktır. Zira Bahamut aynı zamanda Lily'yi öldürecek. Hmm. Tersa'da haste var ama tamam. Tersa'yı geri getirelim. Tersa'nın haste'i var. Burada 2 tane kartı gönderebiliriz. Bundan sonra 2 tane kart çekeriz. Torch geldi. Peki. Şimdi bir reunion'ımız var. O güzel oldu. Ama 6. manamız yok. Şöyle yapabiliriz. Bir reunion. Zombify. Cactuar. Eyvah. Duress. Peki. Çok önemli değil şu an. Pek bir şey yapamıyor kendisi. Bu durumda zaten Bahamut tek başına maçı kazanacaktır. Kuro bir sonraki rakibimiz. Bakalım
Biz başlamıyoruz. Elimizde bir Reunion var. Onunla Bahamut'u atabiliriz. Peki. Çok kötü değil elimiz. Kime karşı oynadığımıza da bağlı. Boots. Bir tane daha bir Reunion geldi. Koyalım Faithful'u. En azından bir bloklayabilecek bir yaratığımız olsun. Her ne kadar bloklamayı Faithful'la tercih etmeyecek olsak da. Torch. Hımm. Aslında, bir reunion yapmamız gerekiyor. Bir de reunion'la Bahamut'u gönderelim. Bir kart çekelim bakalım. Bir Bahamut daha geldi. Voice of Victory biraz daha bize zarar vermeye devam edecek ama bir sonraki turda elimde Liliana var. Eğer başka bir yaratık koymazsa Liliana'yla Voice of Victory'den kurtulabiliriz. Hasar alacağız biraz, olsun. 3 hasar, çok önemli değil. Bakalım başka bir yaratık oynayacak mı? First Lightning, peki. Bu kartları onlar için oynamasını tercih ederim açıkçası. Boots. Tamam, güzel. O zaman dediğimiz gibi yapabiliriz. Liliana'yı koyarız. Liliana'yla ondan bir yaratığı feda etmesini isteriz. Voice of Victory'den bir turda olsa kurtuluruz. Ondan sonra çekeceğimiz karta göre ters sayı koyup hem Bahamut'la hem de başka bir karttan feda edebiliriz kendisini. Tersa diyelim. Hem Bahamut hem Liliana gidebilirler. Bunların yerine kart çektik. Peki. Springs'i koyalım. Liliana'yı artı yapalım. Torch'u kullanmamıza gerek yok sanıyorum. Zira Bahamut'u geri getirirsek zaten Voice of Victory'den kurtulacağız gibi. Dolayısıyla bu turda bekleyebiliriz birazcık. Tersayla atağa gitmeyeceğim. Onu bloklamak için kullanmak istiyorum. Olur da Voice of Victory ile atağa giderse o zaman tersayla onun icabına bakabiliriz diye düşünüyorum şu an itibariyle. Liliana'ya da atak yapmak isteyebilir. Sheltered by Ghost peki. Peki. O zaman kesinlikle Liliana'ya atak yapacaktır. Bahamut'la Sheltered by Ghost'tan kurtulabiliriz. Her ne kadar Voice of Victory'den kurtulamayacak olsak da. Ama yine elimize bir sürü imkan gelmiş olur bu durumda. Cliff diyelim, Zombify diyelim. Zombify'la Bahamut'u geri getirelim. Bahamut buradaki Sheltered by Ghost'tan kurtulsun. Sheltered by Ghost bize Tersa'yı geri getirsin. Tersa da bu iki kartı göndersin. Bunun yerine iki tane arazi almış olalım. Atak yaparsak bir kartı buradan herhangi bir şekilde exile yapacağız. Dolayısıyla sanki çok fazla istemiyorum bunu şu an itibariyle. Lightning. Peki. Lightning'den kurtulabiliriz diyecektim ki Kuro vazgeçti. Evet. Dreast. Bir sonraki rakibimiz biz başlıyoruz. Elimizde iki tane Duress. Tersa. Fear of Missing Out. Fena değil elimiz. Bakalım rakibimiz ne oynuyormuş. Duress'leyelim kendisini. Yoksa zaten o yapacakmış bize. Saltay oynuyor anladığım kadarıyla. Fear of Missing Out diyelim. Faithful gidebilir sanki. Onun yerine Arden geldi. Peki. Arden sanıyorum Bat onu alacaktır. Burada başka bir kart düşünemiyorum açıkçası. Evet, Arden gitti maalesef. Bir reunion diyelim. Bahamut'u gönderelim. Belki bir arazi buluruz. Evet, arazi bulduk. İyi oldu. Duress diyebiliriz tekrardan. Bakalım eline ne gelmiş? Go for the throat gelmiş. Hayır. Gidelim atak yapalım. Fear of missing out.
Evet, bir tane daha bet var elinde. Dolayısıyla ters sayı alacaktır o da. Evet. Peki, else. Başka bir arazi daha. Bir de reunion diyelim, cliff diyelim. Cliff'i gönderelim. Başka bir kart çekelim. Cactuar geldi ama şu an itibariyle çok bizim işimize yaramayacaktır. Fear of Missing Out'la gidelim, atak yapalım. Hatta 2 tur yapabiliriz. Evet. Emm, hemen evet, burada bir tanesinde Arden, bir tanesinde Tersa var. İkisi de bizler için önemli kartlardı. Burada Stormbrood'la Fear of Missing Out'u öldürebilir ki onu yapacakmış. Peki. Ve 3 hasar için gidebilir. Böylece 2 hayatta geri kazanacak Demon Wall. Peki. Torch. Eee, burada yapabileceğim bu yarasadan kurtulup ondan sonra onunla ters ayı koyup sonra Cactuar'ı gönderip onun yerine kart çekmek olabilir. Başka bir şey şu an itibariyle aklıma gelmiyor. Bargain yapmamıza da gerek yok. Senden kurtulalım. Ondan sonra Tersa diyelim. Tersa seni göndersin ve Zombify. Zombify güzel. Eğer Innkeeper, Keeper counter koyuyor. Peki bakalım. Evet. Hı hı, hı hı, hı. Şimdi çok güzel bir soru var elimizde. Bununla hepsini öldürmeye çalışacaktır muhtemelen. Dolayısıyla biz Bahamut'u geri getirelim. Bahamut gelsin. Bahamut seni öldürsün. Ondan sonra kendisine biz haste kazandıralım Bahamut'un. Tersa. Tersa kalsın. Tersa kalsın. Kendisini 10'a kadar düşürmüş olduk. Şimdi artık işler onun istediği gibi gitmeyecektir. 3 hayat kazanabilir istiyor ise. Scavenger Regent. Peki. Ward 1. Hmm, discard a card. Seni öldürelim bir mana karşılığında. Evet, eminim. Öldürmek istediğimden. Atak yapalım ikisiyle de. Duress. Duress pek bir işimize yaramayacak bir kart. Hı. Discard yapalım. Arden'i elinden almış olalım bütün oyuncaklarını. Şimdilik 4'e kadar düşürebildik. Rakibimizi bakalım ne bulacak? Bir şey bulamadı. Dolayısıyla Bahamut onu öldürmüş oldu. Treats. Evet, bugün oynadığımız deste her ne kadar 4 renk içerse de aslında Rakdos Reanimation destesi idi. Burada gördüğünüz gibi güzel Final Fantasy kartlarını deneme imkanına sahip olmuş olduk. Arden çok güçlü, Bahamut çok güçlü. Bu kartlar ikisi de normal şartlarda 8 mana ve 9 mana oldukları için oynaması kolay kartlar değil. Ama bunu 4 mana karşılığında oynayabiliyorsunuz Zombify'la ve bunlar oyuna girdiklerinde de fark yaratıyorlar.
Dolayısıyla ben çok oynamaktan keyif aldım ama biraz tabii ki destenin biraz kumar olduğunu da söylemek gerekiyor. Bazen istediğiniz kartları tamamen bulamıyorsunuz. Bazen sadece arazi görebiliyorsunuz. Birkaç maçta her ne kadar elimizde tersa ve fear of missing out olup, elimizdeki kartları sürekli değiştirmek şansına sahip olsak da sadece arazi görerek hiçbir şey yapamadık. Öyle maçlarda mutlaka karşılaşacaksınız ama yasaklardan sonra artık 4 mana karşılığında oynayabileceğiniz büyülerle etki yaratabildiğiniz bir formata erişmiş olduk. Bunun öncesinde 4 mana zaten çok fazlaydı. 2'nci veya 3'üncü turda ölmüş olma olasılığınız çok fazlaydı. Dolayısıyla bu deste artık denenebilir bir format hâline geldi. Dediğim gibi sideboard'daki kartları öylesine koydum ama bu kartlarda eğer diğer yüksek mana kartlarla değiştirmek isterseniz değiştirebilirsiniz. Bunlar da emin olun aynı etkileri yaratacaklardır. Bizim tabii amacımız mümkün mertebe yeni kartları oynayıp yeni kartları tanıtmak olduğu için bu seçimleri yaptık. Sizler de oynayın ve bizlere yorumda neler başardığınızı bizlerle paylaşırsınız. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve Magic seven arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yine başka bir pazartesi görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.